Arkadaşlar herkese merhaba, yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Düğümlü Kitab'ın 55. davetlisini çağıracağız. Bugün çok önemli bir durum var. Yardımcılarımdan öyle bir haber aldım ki İbni Karuf o bahsettiği heyetle beni tanıştıracak. Meznaya beni bekliyor ama Düğümlü Kitab'ın 55. davetlisini çağıracağım. Bilmiyorum ne anlatacak, bir şeyler anlatacak. Biz daveti açtık. Daveti açalı hemen hemen 25 dakika falan oldu. Gelir gelmez bilmiyorum, gelecek. Durumun ehemmiyetine göre daveti kapatacağım. Düğümlü Kitabı ve İbni Karuf'un yanına gidip, mezraya gidip bahsettiği heyetle, beni tanıştıracağı heyetle görüşme yapacağız. Ve size bundan bir önceki videomuzda size bahsetmiştim. Bu Düğümlü Kitabı kim yazmıştı? Bütün arkadaşlarımız İbni Karuf demiş. İbni Karuf'un kendi ağzından duyacaksınız, kitap hakkında söyledikleri şeyleri kendi ağzından duyacaksınız ve bu maceraya nasıl başladık tek tek çıkacak ortaya. Poyraz, ben şimdi 25 dakika oldu mu? Düğümlü Kitabın davetleri genelde erken gelirdi. Ama bu sefer biraz geciktiler. İçeriye bir baksana Poyraz öyle. Bayağıdır gelmediler abi. Evet. Ben de bakayım. 3 sefer ben aldım çünkü senden de. Gene bakalım. Ağırlık burada. Ne olduğunu bilmiyoruz ama. Duamızı okuyalım mı? Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma'asmin şeyin fil ardı ve lefis semai ve huve semil alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma'asmin şeyin fil ardı ve lefis semai ve huve semil alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma'asmin şeyin fil ardı ve lefis semai ve huve semil alim. Arkadaşlar koruma duasıdır. Koruma duasını sabah 3 defa, gece yatmadan önce 3 defa okuyun. Rabbim Zülcelal sizi kazadan, beladan, kötülüklerden, her türlü fenalıklardan korur. Ben normalde bu duayı, Bismillahirrahmanirrahim duasını davetlerden önce okuyordum. Düğümlü kitap olduğu için davetten sonra da sizin için okudum. Çünkü daha önce de okumuştum bunu. Açılışlardan önce okuyorum ama genelde zaman almaması için bu aralar okumuyorum. Düğümlü kitabın davet. Eğer normal davetler olsa, normal daveti açtıktan sonra okursam bu davet gerçekleşmez. Poyraz. Şu an şöyle bir bakalım. Şöyle gel, kapının oraya bakalım bari. Ey Düğümlü Kitabın davetisi. Çok oldu seni bekliyoruz. Neredesin? Bayağı oldu gelmeyeli de işte. Bazen oluyor böyle, bazen Düğümlü Kitabın davetleri normalde çok geç gelmezdi ama. Poyraz gel bir şöyle. Şöyle gel. Geride dur, Düğümlü Kitap daha sana eti vermesin. Allahu Ekber, bu ne? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Bize kendini tanıtır mısın ey davetli? Ben Düğümlü Kitabın 55. davetlisiyim. Buraya özel bir izinle geldim. Anladım. Davetinin gecikmesi bizde endişeye yol açtı. Sormamın sebebi bu. Acaba sen misin, değil misin? Ben Düğümlü Kitabın görevlendirilmiş olduğu 55. davetlisiyim. Bugün büyük bir heyet ile tanışmam var. Eğer bu yeterliyse davetimin amacına geçebiliriz. Geçebiliriz. Kimse senin gibi konuşmadı. Senin mevkin nedir? Sen daha önce bile konuşan olmadı. Bize neyden bahsedeceksin? Size etki edecek bir yıldızın
konumunu anlatacağım. Eğer bu yıldıza dikkat etmezseniz çok büyük sorunlar yaşayacaksınız. Ve gelecek olan kitapların korumasından bahsedeceğim. Bir de hızla tükenmekte olan bir şeyden bahsedeceğim. Poyraz gel. Poyraz bakar mısın? Kafası kocaman Ömer abi. Kafa kocaman, evet. Bir acayip. Hızla tükenmekte olan söylediği şey bundan önceki davette de söyledi. Hızla tükenmekte olan bir şeyden. Hızla tükeniyor. Çok çabuk tükeniyor. Önüne geçmezsek çok çabuk bir şekilde de bitecek. Bu hızla tükenen. Bakın, çok önemli şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Eğer çok önemli olmazsa ben sizlerle paylaşmıyorum. Ama önemli şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Bundan emin olun. Dünkü kitabın bazı söylediği önemli şeyler var. Yani bunlar yarım kalmıyor. Sizin için gerekli olan bir şey olursa bunu paylaşıyoruz. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun sponsoru Taha. Taha her zamanki gibi defterin sahibi Bir de Sen Gör özel defterinin. Hemen ismini yazalım. Taha bugünkü videomuza sponsor oldu. Taha daimi sponsorumuz. Sevgilerimle. Bugünkü videomuzun sponsoru Taha. Bir de Sen Gör özel defterine ismini yazdık. Bize sponsor olup bizleri yalnız bırakmadığı için, bizlere destek verdiği için Taha'ya buradan teşekkür ederim. Rabbim ne muradı varsa versin. Kazadan, beladan, kötülüklerden korusun. Ne istiyorsa, dileği neyse, Rabbimden dileği neyse ona hayırlı bir şekilde nasip eylesin inşallah. Cümlemize nasip eylesin. Taha'ya da nasip eylesin. Taha'ya buradan selamlar. Düğümlü kitabın davetlisi. Arkadaşlar, eğer ki videolarımızın herhangi birine sponsor olmak isterseniz hakandemir.mefor@gmail.com'dan Hakan'a bir mail göndererek videolarımızın herhangi birine sponsor olabilirsiniz. Şimdi bugün o zaman demek ki ne olacak? Şimdi ben boyuta gireceğim. İbn Karuf'un bulunduğu yere gideceğim. Bugün rehber de yok. Rehbersiz gideceğiz. Çünkü yardımcılarım, bilhassa İbn Karuf yardımcılarıma söylemiş, haber göndermiş. Bugün heyetin geldiği, yani heyetin tanışması var ve ben gideceğim, Mezna'ya gideceğim. Mezna'da büyük ihtimal heyet ya kulübededir ya da bilmiyorum nerededir. Artık Zaman böyle başka bir yerde oluyor Ömer abi. bilmiyorum nerede olacak da rehber de yok. Nasıl olacak bilmiyorum. Mezna'da olacağı belli. Ama belki de Mezna'da değil. Poyraz, eğer Mezna'da değilse Sen şimdi nasıl gideceksin Ömer abi? bilmiyorum, İbn Karuf heyetle seni tanıştıracak dedi. Soracağız, yardımcım bana bu haberi getirdiyse yardımcım nerede olduğunu söyler bana. Ben de tak diye oraya giderim. Herhalde İbn Karuf da beni bir yerde karşılar. Davet ediyorlar, yer söylemiyorlar. Evet, bu aralar şöyle davetlere, boyutlara girdiğim zaman biraz etki altında kalıyorum. Mezna çok farklı bir konuma geldi. Bazı yaptığımız şeyler vardı. Benim bazı yaptığım şeyler vardı. Mezna'da güçleniyordum. Mezna'da etkiyi geçiriyordu. Önceki videoları izleyen arkadaşlarımız varsa bilir. Ama onun oldu, sanki onun etkisi biraz azaldı gibi. O etki azaldığı için belki de böyle bir şey yaşıyoruz. Çünkü ben Mezna'da biraz kendimi kaybediyorum. İbn Necemi'nin bana verdiği bir şey verdi, üzerime sürdüm ya. Evet. O sürdüğüm şey normalde benim işte fazla etkilenmemem içinmiş. Ama bana ne dedi? Senin için gerekli bu. Gerekti. Ben de fazla uzatmadım. O gün gülmüşlerdi. Birbirlerine bakıp gülmüşlerdi. Ben anladım o zaman. Tuhaf bir şey dönüyor anladım ama o günkü haberciyi de habercinin bayağı çenesini menesini sıktım. Bir şeyler yaptım. Poyraz, hiç beni uyarmadın. Ama şöyle bir şey var. Üstünlük kurmak gerekiyor.
Şimdi bazı arkadaşlar mütevazı olmamı istemişler ama üstünlük kurmak gerekiyor. Ey davetli. Yok abi. Nereye gitti ya? Nereye gitti? Ver bakalım bir. Hadi yarım saat oldu. Bayağı oldu ya. Tam çağırmayla davetten beraber ama geldi. Gelmiş olması iyi. Gelmiş olması bayağı bir güzel. Davetli. Bakın içeride dolanan vardı ya bir tane. Şurada az önce gördüm bilmiyorum. Gören varsa yorumlarda bahsetsin. Siyah evet. Olabiliyor. Neyse. Poyraz gel. Gel bir içeriye bakalım hele. Büyük ihtimal gelebilir. Geriye doğru bayağı git de. Ey davetli. Bahsedeceğin yıldız. Hangi yıldız? Neyin etkisinde kalınacak? Bir de çok tuhaf gelmişsin. Düşman gibi gelmişsin. Sebebi böyle mi? Tuhaf gelmemin sebebi böyle değil. Ben bu şekilde kolay geliyorum. Anladım. Bahsettiğin yıldız hangisi? Hangi yıldız etki altında bırakacak? Nisan ayında çıkacak olan yıldızlar vardı. Mavi ve sarı yıldızlar. Masrus yıldızları. Masrus mu? Evet. Masrus yıldızı biraz daha yaklaşırsa metafizik etkinin 10 katını verecek. Bu Masrus yıldızı, senin bahsettiğin Masrus yıldızı, Masrus mu? Bu yıldız bunun ismini ben daha önce duymadım. Bu ismi nereden öğrendiniz? Bizler kendi alemimizde bu yıldızları biliriz. Verdiğimiz eğitimlerde Masrus yıldızının ne kadar tehlikeli bir etki bıraktığını biliriz. Bu yıldızın etkisinde kalanlar mizaçlarını tamamen kaybeder. Bazıları ise mizaçlarını değiştirir. Nasıl mizaçlarını değiştiriyorlar? Huyu mu değiştiriyorlar? Yani bizde genelde 70'inden sonra mı 60'ından sonra huy değiştirenler oluyor. Onun gibi bir şey mi? Masrus yıldızı büyük bir etki yapacak. Etkiye maruz kalanlar birdenbire agresifleşecek. Birdenbire duygusallaşacak. Bunlar geçici şeylerdir. Anladım. Sana gelen ve gelecek olan kitap önemli bir konumda. Bugün yüzüğünü takmamanı istedik. Sebebi ise düğümlü kitabın davetleri yüzük olursa tehlikeye girer. Masrus yıldızı. Masrus yıldızı ne ya? Kendi alemlerine Masrus yıldızı diyorlarmış. Etkisi de çok büyük. Poyraz, Nisan ayında demiştik ya, 2 tane mavi yıldız, 2 tane sarı yıldız çaprazlanması olduğu zaman, bakın bu oldu, gidenler de oldu, kafayı yiyenler de oldu. Bundan haberim var. Bazı yardımcılarımdan haber alıyorum bazı yerlerde. Bizim ülkemiz dışında birkaç yerde
boyuta girenler olmuş. Girenler olmuş ve kafayı yiyenler olmuş. Herhalde 3 kişi mi ne bu olaydan etkilenmiş dünyada. O 3 kişi. ayda mı? O ayda Nisan ayında o yıldızın çıktığı anda 3 kişi etkilenmiş. Poyraz büyük ihtimal onlar şu an mezanda boş boş geziyor. Ya büyük ihtimal mezada çünkü. O yıldızlar mezraya götürüyor. Yani o arada artık ne yaptılarsa, boyuta nasıl geçtilerse ya çalışan hocalardan biridir bu üçü ya da işi bilmeyen biri olsa giremez zaten. İşi bilmeyenler giremez. Onları yatırmışlar olarak hastaneye. Hastaneye şu an hastanelerde. Belki de hastanededir. Yani onlar da düşün şöyle kafayı yemiş biri boş boş geziyor, boş boş dolanıyor. Ne yapacak? Hastaneye yatıracaklar. Belki de garibanlar ne bileyim ortalıkta dolanıyorlardır. Kafayı yedi dediler. Bıraktılar ortaya. Olabilir. Ama mezrada onları görürsem Halit Hoca gibi çıkarabilirim. Mezrada eğer görebilirsem. Geçen gittiğimde mezrada öyle bir şey görmedim. Ama geçen gittiğimde sırf kulübe için farklı bir şey için gittik. Bilmiyorum artık. Bana bir şey oluyor ama mesela Hı. hani bedeni akıl gidiyor. Bedeni Evet. varlıklar kontrol ediyor böyle. Varlıklar kontrol etmiyor da gene senin beyninde. Hani böyle deli deli hareketler yapanlar var ya. Evet. Delileri mesela. Evet. Hani vücudu varlıklar kontrol ediyor ama akıllı kendi şeyde. Tabii. Farklı alemde. Tabii varlık şöyle metafizik etki verirse muzallatlı kişiye metafizik etki verirse o etkiyle hareket ettirir. Mesela koşturur. Bir şey ona değişik gösterir. Ama %90 insanın kendi beyninin gücüyle hareket ediyor Mesela vücudu. ne var abi? Karanlık karanlık yerlere gidiyorlar. Gece İşte gece. gece gece niye karanlık yere gidiyor? O karanlık yer ona karanlık görülmüyor ki. Aydınlık bir yer görülüyor mesela. Çok güzel bir yer görülüyor. Aslında bilsek orası zifir karanlık belki de gitmeyecek. Masurs yıldızı nedir? Masurs yıldızı bahsettiği yıldız birkaç tane yıldız var. Yani bu yıldız ilminde etki edecek yıldızlar olarak değil de yıldızların çıkış tarihlerine, zamanlarına göre insanları etkileyen bazı yıldızların dizilişleri, işte dünyanın onlara karşı dönüşü, dünyanın ayın, güneşin etrafında dönüşüyle, kendi etrafında dönüşüyle bu etkiler oluyor zaten. Masus yıldızı dediği de artık şöyle bir şey düşünün. Mesela bir radyolojik bir etki verir gibi bir etki veriyor. Ama insana zarar vermiyor. Ruhsal dengesini bozuyor. Yani bir insan düşünün iyi komik bir insan. Bir seferden bakıyorsunuz çok şey oldu böyle duygusallaştı. Arada kendi kendine ağlamaya başladı. Böyle değişik değişik şeyler oldu. Bazen de bakıyorsunuz mesela hafiften sinirli biri daha çok sinirli olmaya başladı. Yani böyle şeyler olabiliyor. Böyle şeylerden etkilenmemek için de ne yapmak gerekiyor? Yani çok önemli bir konu aslında da ruhu dinlendirmek gerekiyor. Ruhu dinlendirmenin 5-6 seçeneği var. Şimdi bunu söyleyeceğim de çoğu arkadaş diyecek ki ya diyecek işte devamlı aynı şeyleri söylüyorsun. Aslında şu var. Ruhu şöyle dinlendirebilirsiniz. Ben bu arada da bakıyorum davetlinin gelip gelmediğine. Ruhu rabıtayla dinlendirebilirsiniz. Rabıta bir çeşit motivasyondur. Motivasyon. Bu motivasyonla ruhunuzu günde bir defa, iki defa, üç defa dinlendirin. Dinlendirme de şöyle. Kafadan hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Beyni boşaltıyorsunuz. Beyni boşaltamayan arkadaşlarımız Allah Zülcelal'ı düşünsün. Bakın Allah lafzı var ya, Allah lafzı. Hani Allah, Arapça Allah yazılış şey var. Oraya böyle bir baksın. Bir dakika boyunca baksın, ondan sonra gözünü kapatsın. Kapattığın zaman zaten gözünün önünde oluşur o lafz. O yüzden ne yaparsın? Oraya bakarsın ve hiçbir şey düşünmezsin. Sadece Allah'ın ismi şerifini düşünürsün. Bu şekilde yaptıkça beynin öyle bir boşalır, öyle bir şey olur ki çok büyük bir enerji toplar. Yani bir yerden beyin kötü kanı boşaltıyor, temiz kanla büyük bir enerji toplarsın. Ve o zaman sana var ya hiçbir şey etki etmez. Ne metafizikti, ne oydu, ne buydu. Yani ne bir ayın gelmesi, gitmesi, gel git zamanlarındaki o etkiler oluyor ya, öyle bir şey de olmaz. İkincisi mesela zikir çekerek gözünü kapatacaksın. Şöyle gözünü kapatarak Allah zikrini çekeceksin. Şöyle kalbinin üzerinde olacak tesbih. Kalbinin üzerinde göstereyim ya. Şuradan bir tesbih alayım Poyraz. Sen gene de davetliye bak.
Öyle bir tespih aldım ki var ya. Sizin şansınıza bu çıktı. Küçük bir tespih alacaktım bakın. Bu 500'lük tespih, bir de 1000'lik olan var. Yani bunun mesela 1000'liğini alırsanız zikir çekeceğiniz zaman 1000'lik ya da 500'lük sizin için, ya da bundan 2 sefer yaptığınız zaman 1000 oluyor ya. Bakın şöyle yapacaksınız. Şöyle zikir çekerken şu parmak, şu baş parmağınız, bak şurası kalbe gelecek. Kalbe gelecek. Şöyle. Böyle çekeceksiniz. Şöyle gözünüzü kapatarak. Her bunu çektiğiniz zaman kalbe Allah lafzını nakşedeceksiniz. Nakşettikten sonra zaten kalbiniz tertemiz olur. Rabbim Zülcelal'in ismi var ya, öyle bir şifa ki, yani bunun farkına varacaksınız zaten. O tadı alacaksınız. O tadı alan arkadaşlar bilir. Bize zikir ehli olan arkadaşlarımız o tattan haberleri var. Ama herkesin haberi olsun. O tadı alalım. Poyraz gel bir. Masrus Yıldız'a. Görüyor musun? Ver bakayım bir. Poyraz duvara çarptın ha. Kamerayı da değdirdim bana. Kamerayı çarptın. Davetli. Masrus Yıldız'ını söyledin. Gittin. Sanki o siyahlılar burada gibi ha. Poyraz sen gene de kapının orada dur. Tam biraz geriye git ama. La ilahe illallah tesbhanike ve nekûne mine zalimin. Bakın geçen kanepenin üzerinden sağdan sola giden, sola kaçanlar var ya. La ilahe illallah tesbhanike. La ilahe illallah tesbhanike ve nekûne. Poyraz gel. 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 Sen şurada dur, şurada. Kanepe tam dibe gitti. Gelmiş. Ey davetli. Sana vereceğim önemli bir haber var. Sphinx ile Keops'un arasındaki tünele gideceğin zaman bir tuzakla karşılaşacaksın. Sana büyük bir tuzak hazırladılar. Orada seni kitlemek istiyorlar. Kim beni kitlemek istiyor? Nasıl bir tuzak? Bu tünelin nerede olduğunu bilmiyorlar. Sen oraya gittiğin an seni metafizik alemin derinliklerinde bir zindanda tutmak istiyorlar. Zindanda tutup senden birçok şeyi öğrenmek için harekete geçtiler. Davetli, bu konuda için rahat olsun. Bende boyuta girdiğim zaman kılıçlarım var. Kimi orada görürsem hiç acımam. Bunu yapacağını biliyoruz. Ama tedbirli olmakta fayda var. Boyuta girdiğin zaman Sphinx'in bulunduğu yerden değil, Keops'un bulunduğu yerden tünele gir. Yani Keops'un arka kısmından girmen gerekiyor. Eğer Sphinx'in olduğu yerden tünele girersen orada tuzağa yakalanacaksın. Ben oraya gittiğim zaman tünelin yeri belli olacak mı? Gittiğin an tünelin girişini göreceksin. Boyutla gittiğin an Sphinx'in orada değil de Keops'un arka kısmında. Sphinx'i görmeyen yüzünden tünele gir. Eğer oradan girersen bu tuzaktan kurtulmuş olacaksın. Anladım. Ben oraya geleceğim. Tünelde sana vereceğim önemli şeyler var.
Birincisi, insanlığı tehdit edecek kötü bir kavim var. Bunlarla haberleşme, bahse geçen kitapta var. Sen onlarla haberleşip onları geri çevireceksin. Bunlar bizim boyuttan daha tehlikeli bir boyut. Yani sizin cinsinizden değil mi? Hani sizin gibiler. Öyle diyebiliriz. Anladım bunu. Peki bana o tuzak kuranlar kimler? Bunları biliyor musun? Sana tuzak kuran kişiler aynı kişiler. Bunları boyutta kitlemediğin sürece sana devamlı büyü yapacaklar. Halen büyü yapıyorlar. Ne diyorlar abi? Davette diyor ki tuzak kuracaklar. Aklınca beni o bir ara hatırlıyor musunuz? Papazlar gizli bir yerde boyutta şeyin altında kilitli kaldılar. Aklınca beni orada kilitli bırakacaklar. Tamam. Nereye gideceğimizi biliyoruz. Boyuta herhalde. girdiğimiz zaman Sphinx'in oradan değil de piramidin arka tarafından gireceğim boyuta. Biz şimdi heyetle nasıl tanışacağız? Heyetle tanışacaksak heyetle bugün tanışılmayacak mı? Heyetle bugün Bizi boyuta girelim mi onlara? ben bir boyuta gireyim bakayım heyet orada mı? İbn Karuf'un yanına gideceğim. Bakalım İbn Karuf'un yanında. Poyraz. Anladım. İbn Karuf'un yanına gideceğim. Gel şöyle içeriye bakalım. İbn Karuf'un yanına gideceğim. Acaba boyutta orada mı? Heyet orada mı değil mi bilmiyorum. Eğer heyet oradaysa çok değişik olacak bilmiyorum ya. Sphinx'in altında düğümlü kitabın 55. davetlisi. Çok önemli bilgiler verdi. Benim için çok önemli. Bakar mısınız? Korumaya gelmiş. O zaman ben hemen boyuta gireyim. Sen gir Ömer abi. Gireyim de nereye gideceğim ya? Mezana gideyim. Bir kulübeye gideyim. Kesin oradalardır. Değil mi? Sen gel bir bak Ömer abi oraya. Bir giriyorum o zaman. Mezardan bir şey istiyor musun gelirken getireyim? Poyraz. Ömer abi sen sağlam çık yeter. Her mezraya gittiğim zaman içimde böyle bir tedirginlik oluyor. Mezraya git. Orası çok farklı bir yer. Gittiğin zaman bilmiyorum bakalım İbn Karuf İbn Necem'in orada mı değil mi onu da bilmiyorum. Güzel bir şey bulursan al Ömer abi. Güzel bir şey bulursam alacağım getireceğim. Gel tabii getirebilirsin. Hemen boyuta giriyorum Poyraz. Oo Poyraz. Ne oldu Ömer abi? Bura nere? Neredesin? Bir, büyük bir tepenin üstündeyim. Ama ince bir tepe. Nasıl ince? Sanki bir direk gibi bir şeyin üstündeyim. Çok bayağı bir yüksekteyim aşağı. Neyin üstündesin Ömer abi? Ne bu? Şöyle yuvarlak. Şöyle bir yuvarlak bir şeyin üstündeyim. Şöyle. Gerisi uçurum. Sütun Büyük, şeyin üstünde. büyük bir sütun. Sütun gibi.
Büyük bir sütunun üzerinde ama çok uzun. Burası mezna. Ama ben neredeyim? İbn Karuf'un Aşağıda falan ne var? burada ağaçlar var Poyraz. O günkü çıktığım ağaçlar. Bu tarafta çöl var. Sen çok mu yüksektesin? Çok yüksek. Aşırı yüksek. Halı yanında mı Ömer abi? Poyraz bir düşersen var ya. Hı? Halı cebinde mi halı? Halı mı? Halı yanımda. Onunla uçmayı denesen. O çok küçük bir alan. Nasıl sereceğim onu? Poyraz. Ömer abi ne yap biliyor musun? Ne? Halıyı çıkar. Aşağı atla halının üstüne bin uç Ömer abi. Öyle bir şey yapmayı Öyle bir şey mi? Halıyı çıkaracağım. Halıyı çıkar aşağıya atla. Aşağıya atlayayım. Kendine... Halıya denk gelmezsem Hayır halıyı fırlatmayacaksın. Halının ucundan tutacaksın. Kendini halıyla beraber aşağı atacaksın. kendimi anlamadım. Kendimi halıyla beraber aşağıya atacaksın. halıyla beraber aşağıya atlayacağım. Hezarfen Ahmet Çelebi gibi Ömer abi. Şöyle o zaman ben bu halıyı açayım. Bu nasıl açıldı böyle? Böyle ne yapayım? Böyle mi atlayayım? Şöyle mi diyorsun? Balıklama atla. Şöyle üstüme. Hayır hayır öyle değil. Biraz aşağıya Öyle düşersem. yap ki sen nasıl sürüyorsan balıklama atla öyle. He. Poyraz düşerim aşağıya. Olmaz. Otur Ömer abi kendini bırak aşağıya. Dur. Bir dakika. Halıyı katlayayım ben. Dur. Poyraz ben neredeyim? Salondayım değil mi? Bir dakika kafamı toplayacağım. Şu an ben çok yüksekteyim. Ömer Aş- abi. He. Bak. Adım atsan bir şey olmayacak. Burada yüksekte değilsin sen. Tamam, onu söyleyecektim sana. Ben yüksekte değilim değil mi? Sen yüksekte değilsin Ömer abi. Adım at. Şimdi ben şeydeyim, salondayım. Değil mi? Aha, salondasın. Ve normalde uçurumda değilim. Uçurumda değilsin. Boyutta uçurumdayım. Gözünü Adım kapat, atarsam. Ömer abi. Eğer adım atarsam ya boyutta düşersem Boyutta düşersen bir şey hissetmezsin ki. ya orada bir şey olsa ben de burada düşerim. Orada ne olacak? Salonda düşer. Orada Otur etki bak, gör. şey yap. Otur yere. Heh, oturarak git. Boşluktayım. Poyraz. Ayağım boşlukta. Nasıl boşlukta? Boş. Ha, havada mı? Havadayım. Evet havadayım. Havada mı yürüyorsun Ömer abi? Havadayım. Düşmüyorum. Havada yürüyorum. Sütun burada. Sütun şöyle bak. Şöyle yuvarlak bir sütun. Çok yüksek. Aşağısı böyle şey gibi. Ağaçlar çok küçük gözüküyor. Anladım. O zaman şöyle o tarafa doğru bir yürüyeyim bakayım. Bak, burada Ne oldu? değişti. Bak. Poyraz sütun var ya ta şurada kaldı. Sen aşağı mı indin? Aşağıya indim evet. Sütun ta orada kaldı. Aşağıya inmedim değişti. Adımla değişiyor burası. Sen ışınlandın ben. İbn Karuf'un olduğu kulübenin oraya geldim aslında. Kulübenin önünde misin? Kulübenin olduğu yer oraya benziyor. Buralarda bir yerdedir kulübede. Kulübede şurada. Evet. Kulübe burada. Sütun nerede? Sütun. Poyraz buralar hep değişti. Şu an sütunu göremiyorum. Ömer abi sen Ne acaba oldu ya buradan bu? kulübenin önüne falan nasıl geliyor? Poyraz. Burada sanki burada bir korkunç bir hava var ama. Kulübenin yanındayım. Kulübe. Poyraz kulübeyi buldum. Adım attımsa değişiyor. Bu böyle olmaz. Bunda bir yanlışlık var. Kulübeden içeriye gireceğim. Normal yürüdüğünde niye farklı yerlere gitmiyor ki Ömer abi? Poyraz. Şimdi kulübenin içindeyim. Kulübenin içinde sıkıntı yok. Dışarıda oluyor bu.
Kulübenin içinde hiçbir şey yok. Sıkıntı yok. Birileri Bu var mı sadece kulübede? dışarıda oluyor. Kimse yok. Kulübede kimse yok. Yardımcı orada mı? Sanki var ya, ışıklar da biraz az. İbn Necem'in İbni Karuf acaba burada yok mu? Olabilir mi? Aman yavaş Ömer abi. Ne bu? Burada bir şey yok. Koltuk. Koltuk mu? Koltuk var. Burada bir şey yok. Işığa doğru gel Ömer abi. Işık mı? Bak önündeyim. Ha. Önümde bir şey var mı? Yok. Ayağım takıldı az önce. Şu an bir şey yok Ömer abi. Ha. Tamam. Tamam. Kulübenin ortasından ya. Tamam, o günkü İbn Karif'in oturduğu yer burası. Ah, ben de şurada oturmuştum. Ben herhalde burada oturdum. İbn Karif, İbn Necem neredeler? Ben işte bundan korkuyordum. Eğer boyuta gidersem, boyutta İbn Karif ve İbn Necem olmazsa uzun bir süre burada kalabilirim. Ya da yanlış yere mi geldin Ömer abi? Bugün bilmiyorum. Yanlış yer değil, kulübedeyim. Kitaplar. Şurada sopa gibi bir şey var. Ne var Ömer abi? Etrafa bak. Yukarıda balıklar var. Bu ne balıklar ya? Ben böyle balık hiç görmedim ha. Nasıl balık? Yukarıda Bir nasıl balık? değişik balıklar var. Su var mı? Su var, evet. Akvaryum mu? Akvaryum değil ki, su havada. Balıklar içinde. Elim içine giriyor. Bak, elim içine giriyor. O ne Ömer abi? Allah Allah. Ve elim ıslanmıyor. Ay, İbni Karuf. İbn Necem'in. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ve aleyküm selam. İbni Karuf ve aleyküm selam. İbn Necem'in. Aleyküm selam. Gel ey misafir. Oturayım. Biraz oturdular karşıma. Ben de burada oturayım. Bugün heyet burada mı? Heyet bugün gelmeyecek. Neden gelmeyecek? Bir sıkıntı mı oldu? Hayır, sen erken geldin. Heyet geleceği zaman haber göndereceğiz. İbni Karuf. Heyet gelmeden benim yanıma bir rehber gelmesi lazım. Rehber niye gelmedi? Yardımcılarımla bana haber gönderdiniz. Biz seni sütunun orada gördük. Öyle geldik. Biz de burada değildik. Burada değildiniz. İbn Necem'in. Ben seni diğer habercilerden haberini almıştım. Bana bir mesaj göndermiştin. Size bir şey soracağım. Bunu çok merak ediyorum. Düğümlü kitabı bana nasıl ulaştırdınız? Ben bunu anlamadım. Düğümlü kitabı tamam, sen yazdın. Bu kitap bana nasıl geldi? Ben bu kitabı ama çarşıdan, antikacıdan aldım. Bu kitap bana nasıl geldi? Oraya gitmemi siz söylemediniz ki. Oraya ben kendim gittim. Ey kadim dostumuz. Düğümlü kitabın davetlilerini yazdığım an tamamen bitirmiştim. Bu davetleri yapacak birini arıyordum. O sıralar sen azgın ifritlerle uğraşıyordun. Sonra seni takip ettik. İbn Necem'in seni takip etti. İbn Necem'in mi? İbn Necem'in
Sen aynı Hafiye gibisin. İbni Karuf, İbn Necemi senin yardımcın mı? O da yetkili biri ama sanki senin yardımcın gibi. İbn Necemi'yle biz dostuz. Ama ben ondan büyük olduğum için bana her türlü yardım ediyor. Anladım. Senin sözün ona geçiyor yani. Emir olarak değil. İbn Necemi niye konuşmuyor? Bir sorun yok. Konuşurum tabii. Biz seni sevdiğimiz için buraya çağırıyoruz. Hangi davetleri? Düğümlü kitabın davetlerini. Çok iyi yapıyorsun. Peki şöyle diyeceğim. Beni nasıl takip ettiniz? Bu kitap bana nasıl geldi? Senin antikacıya girdiğini gördü. Biz de tam zamanı dedik. Ve kitabı yanında getirdi. Seninle beraber antikacıya o da girdi. Sen orada gezinirken kitabı görebileceğin bir yere bıraktı. O an kitabı sen gördün ve istediğimiz gibi kitaba göz attın. Hemen almak istedin. Dikkat edersen antikacı bile kitabın varlığından haberi yoktu. Sen ona bu kitabın fiyatını sorunca o da şaşırdı. Belli olmayan bir fiyat verdi. Belli olmayan bir fiyat. Evet. Şöyle bir baktı kitaba. O neymiş dedi. Çok uygun bir paraya almıştım. Ben de neden bu kadar ucuz veriyor dedim. Kendi malı değil ama sattı demek bana. İbn Karuf, sen o kitabı direkt benim evime bıraksaydın ya. Antikacıyla niye uğraşıyorsun? Yani senin kitabı getirmen direkt benim eve bıraksaydın. O zaman öyle olması gerekiyordu. Anladım. Kitap yani bu şekilde geldi. İbn Necem. İbn Necem'in kitapları getirebiliyor mu? Keops'ta bir kitap var. Tüneldeki kitaptan mı bahsediyorsun? Evet. Bu kitabı İbn Necem'in getirebilir mi? Oraya senin gitmen gerekiyor. Tamam ben de giderim de. Biz düğümlü kitabı sana ulaştıracağımız zaman çok büyük sıkıntı yaşadık. Ama sen gidersen tüneldeki kitabı rahatlıkla alırsın. Anladım. Yani burada bana yardım etmeyeceksiniz. Canınız sağ olsun, yapacak bir şey yok. Giderim. Peki heyet? Bahsettiğin heyet kim? Bu bahsettiğin heyet şu an niye gelmedi buraya? Bir de şu kapının arkasında ne var? Oraya girebilir miyim? Tabii ki girebilirsin. İstersen girip bir bakalım. Tabii. Poyraz, İbn Necem'in bana diyor ki girip bir bakalım. Kalktı ayağa. Gitti açtı kapıyı. Oo.
Bunlar ne böyle? Bunların abi? hepsi Ne var Ömer abi? Poyraz. Sana şöyle söyleyeyim. Çok önemli şeyler var. Dur. Ümit de var Ömer abi, dikkat et. Elini uzat sadece. Hareket etme. Sadece düz yürü. Aa. İbn Necemi sen biliyor musun? Duvara değdiğimi. Poyraz. Odanın içinde sanki bir engel var. Burası duvar mı? Var Ömer abi. Televizyon var Ömer abi. Sen elini hiçbir şey sürme. Gel buraya. Dümdüz gel. Dümdüz. Böyle mi geleyim? Işığa doğru gel. He, Karşındayım bak. ışığa doğru. Dümdüz karşıda bak. Ben o zaman buraya farklı bir yerden mi geldim? Sen nasıl geçtin oraya? Sen şu an burada değilsin. O yüzden bu tarafa geçemiyorsun. Anladım. Burada olanları kimseye anlatma. Kimseye anlatmayayım mı? Neden? Bu haksızlık olmaz mı? Kimseye anlatmayayım. Arkadaşım sorarsa ne diyeyim? Bu taraftakileri kimseye söyleme. Ya şu taraftakileri onları söyle. Orada ne var Ömer abi? Poyraz. Burada bir dünya var. Dünya haritası gibi var ya. Küre gibi. Dünya mı var orada? Dünya gibi. Gerçek gibi ama. Dünya gibi mi, dünya mı? Dünya şöyle bir dünya var. Dünyayı biliyorsun değil mi? Evet. Uzaydan bakıyorsun gibi. Ama bulutlar, deniz, her şey gerçek. Nasıl gerçek? Şöyle. Yani sanki gerçek dünya burada. Böyle su var. Şöyle bak elim okyanusa geliyor. Sanki ben bir devrim dünyayı tutuyorum gibi. Üstü soğuk ama buz gibi. Bak burada farklı burada bir sandık var altın gibi. O zaten altın. Altın mı? Ben koyayım yerine onu da. Bu ne? Şu ne? Poyraz, burada camdan bir böyle şey var. Camdan bir fanus gibi bir şey var. Akvaryum gibi. İçinde mor bir su var. Bu su içildiği zaman çok büyük bir etki eder. İçen kişiyi istediği yere götürür. Nasıl istediği yere? Yani bu sudan içen nereye isterse oraya gider. Nerede, boyutta mı? Ben içeyim mi ondan biraz? Tabii ki içebilirsin. Şimdi ne diyor Ömer abi? Poyraz. İçince tam ne olacak? İstediğim yere gidebilecekmişim valla. Nasıl Boyutta istediğim? mı, dünyada mı? Dünyada mı, boyutta mı? Dünyada değil. Burada iç, nereye istersen oraya git. Poyraz, sence Piramide git Ömer abi, piramide git. piramide mi? Piramide gidebilir miyim? Gidersin tabii. Geçmişe gidebiliyor mu? Geçmişe. Yani şimdi zamandan geçmiş zamana. Dünyadaki geçmişe mi, boyutun geçmişine mi? Dünyadaki geçmişe mi, boyutun geçmişe mi? Bunu sen bana sordun. Hangi geçmişe? Ben de onu soruyorum. Hangi geçmişe? Ne diyor Ömer abi ya? Poyraz ne diyorsun? Sen iç Ömer abi. İçin mi? Sen iç. Mısır'a git. Nasıl gidiyor? Poyraz hiçbir şey anlamadım. Yağ gibi bir şey. Nasıl gideceksin ki şimdi? Bilmiyorum ki. Nasıl gideceğim? Gözünü falan mı kapatacaksın acaba? He?
Ne oldu Ömer abi? Poyraz. Oda moda gitti. Oda falan gitti. Kulübe gitti. Piramidin oradayım. Poyraz. Ne oldu Ömer abi? Mısır'a mı geldiniz? Çölün ortasındayım. Karşıda piramidin dibindeyim. Piramidi mi düşündün Ömer abi? Piramit dedim, buraya geldim. Ama çok bir tuhafım ben. Bir değişik oldu burası ya. Mezardan buraya nasıl geldim ben? Ne kadar büyükmüş bu. Ne kadar büyük. Oo, aşırı büyük. Sphinx nerede Ömer abi? Sphinx. Sphinx'i görmüyorum. Çok pis rüzgar var ama. Kum fırtınası mı var? Çok acayip rüzgar var, böyle topraklı kalkıyor. Ama gökyüzü kırmızı değil. Nasıl gökyüzü nasıl? Gökyüzü bildiğin normal dünyada. Gündüz mü? Ben dünyadayım gündüz. Ne yapacağım? Ömer abi. Poyraz. Nisan var mı orada? Kimse yok. Piramidin dibindeyim. Nasıl oldu bu iş? Sen içeceği içtin, içecek orada kaldı. Boyuttan çıkarım. Oradan buraya geldim. İbni Karf da kulübede kaldı. Ben niye kurcalıyorum ki öyle odadaki şeyleri? İbni Karuf. İbn-i Necmi sana iç dedi değil mi Ömer abi? İstersen iç dedi. Ben içtim. Ha, Poyraz. Ondan içtiğime göre şimdi de istesem nereye giderim? İstediğim yere giderim. Değil mi? Öyle oluyor mu ki? Olur herhalde. Kulübe. Gözünü Kulübe. kapat Ömer abi, kulübeye düşün. Kulübe. Gözümü mü? Kulübe. Ne oldu? Yo, halen oradayım. Aynı yerdeyim. Sen boyuttan Kulübe. çık Ömer abi o zaman. Kulübe. Şimdi sen başka yere gidemiyor musun daha? Boyuttan çıkıp bir daha girsen. Bir yere gidemiyorum. Boyutta çıkıp bir daha mı? Poyraz. Boyuttan çıkamazsam. Boyut mu? Poyraz, ne boyutu? Ömer abi sen hatırlamıyor musun duayı? Hatırlıyorum. Boyuttan. Ben boyutta değilim şu Ben an. şu an- Dünyadayım. Sen şu an Ömer abi ne oldu biliyor musun? Ne oldu? İçeceği içti, sen dünyaya geldin ama boyuttasın. İçeceği içtim, dünyada mıyım ben? Aha. Boy- Bedenen oradaysın. Poyraz, ben boyutta değilim, dünyadayım. Ben herhalde şeydeyim. Mısır'dayım. Sen duayı oku. Ömer abi. Çöldeyim. Ömer abi. Sen duayı oku, duayı. Duayı mı? Evet. Boyut duası Sen mı? gözünü kapat, duayı oku. Poyraz, ileride develer var. Tamam Ömer abi, sen duayı oku. Develer acayip, bak bir sürü deve var. Oradan bu tarafa doğru geliyorlar. Poyraz, ben Dünyadan çık. boyuttan çıkayım. Dünyadan çıkayım mı? Dünyadan çık Ömer abi. Dünyadan nasıl çıkayım Poyraz? Sen duayı oku Ömer abi. Duayı mı okuyayım? Poyraz, iyice salaklaştım. Boyuttan çık desene bana. Tamam, çıkıyorum. Ömer abi. Dünyadan dünyaya geldin. Poyraz, ilk defa boyuttan çıkarken sanki büyük bir böyle şeyin içinden, hani aquada kaydıraklar olur ya, Evet. çok büyük bir kaydıraktan aşağıya düşüyor gibi. İlk defa öyle oldum. Ömer abi sen boyutta sana bir şey verdi İbn Necmi. Poyraz, Onu içtin, Mısır'a gittin ama dünyada gittin Mısır'a. boyutta ben İbn Necem'in şöyle bir şey verdi.
Kase gibi bir şey mi ne vardı böyle? Leğende bir şey mi ne vardı? Şunun gibi bir şeydi bak. Şunun gibi bir şeydi. Bunun büyüğünü düşün. Biraz daha büyük. İçinde mor bir su vardı. Şey rengi. İspirto var ya, ispirto. Onun renginde. Ama hiç tadı yok. Yağ gibi böyle. Sanki zeytinyağı gibi. Zeytinyağı gibi, zeytinyağı ama kokusu da yok. Yani içtiğin zaman böyle bir yağ içmiş gibi oldum. Sonra nereyi düşündüm? Ama ben düşünmedim ki. Piramit minapit dedim. Ben dedim Ömer abi piramide git dedim. Sen dedin değil mi piramide? Evet. Poyraz Ben niye de beni sen- piramide gönderdin? Niye öyle dedin? Bilmiyorum ki yani sen dedin ya piramidin arkasına falan böyle He. arkadan girecektin sen piramide. Tamam da o şimdi değil ki. Allah Allah. Ömer abi sen dedin ki ben bunu için nereye gideyim dedin. Ben dedim ki Mısır'a git. Mısır'a git. Ha tamam. Piramitlere git. Denemek için değil mi? Evet. Orada neler Aklıma yer vardı. gelmedi. Neler Şey- vardı neler. Onun gibi 5-6 tane şey de vardı. Mavi, kırmızı, Ömer abi, yeşil. Necem'in söyleme dediği şeyler. Söylemediği dediği şeyler bu taraftaydı. Onları söylemiyorum. Bak ben indim ya. Bak böyle odaya girdik. Biz nereden? Kapıdan girdik. Evet kapı buradaydı. Geçen videoyu izlediğimizde buradaydı. Yani buradan mı girdik? Dedim ya ineceğim hani kapı. Yine buradan girdin Ömer abi. Ben neredeydim? Duvarı ellediğim yer bura mı? Böyle geldin. Televizyonun yanındasın dedin. Buradan duvara dedim. Yani. Tamam. O zaman böyle. Duvarı ellediysem şöyle duracağım. Duvarı böyle elliyordum değil mi? Evet. Tamam. İbn Necem buradaydı. Sonra buraya geldik. Şurada sular vardı. Hatta İbn Necem'in duvardan bu tarafa gitti. Ha bir dünya vardı. Burada. Küre buradaydı. Küre değil dünya. Dünya buradaydı. Elini hatta soktu. Elime Denize attım. falan değdi. He, bildiğin dünya böyle bulutlar havadaydı. 3D gibiydi ya. Bir değişikti. Hologram gibiydi. Hologram yok ya, gerçekti ya. Kafayı yiyeceğim. Orada da bir sürü şey vardı. Su Of. dedin yukarıda su var içinde balıklar var. O kulübenin içindeydi. Burada yoktu. Burada değişik böyle renkli renkli şey. Kırmızı, mavi vardı, yeşil vardı. Kim bilir her biri ne oluyor. Neyse. Bilmiyorum, hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Poyraz. Poyraz hemen isimleri okuyalım. Hemen isimleri okuyalım. Ben çok acilen İbn Necem ile İbn Karuf'la görüşmek istiyorum. Arkadaşlar hedefe destek olan arkadaşlarımız Talat Akgün, Ufuk Orcan, Aysun Bekrek, Serhat Uysal, Öznur Öbek, Onur Örgün, Eslem 041, Tuğba 4075, Engin Kral, Nalan Akgün, Mehmet Dinç, Merve, Adem K, Perseus. Destek olan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Araştırmayı yapacağım. Eğer size anlatmadığım bir şeyler varsa kusuruma bakmayın. Şu an hiçbir şey aklımda değil. Bir sonraki videoda anlatacağım. Hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın.